Bir arızadan dolayı videoda ses problemi yaşadık. Malum telafisi de çok mümkün değil. Bundan dolayı anlayışınıza sığınarak bu video için Türkçe altyazı da hazırladık. Altyazılar bölümünden Türkçe altyazıyı aktif ettiğiniz zaman videonun izlemesi biraz daha kolay olacaktır. Özellikle bu videoyu beğenmeniz, yorumlamanız ve kendi profillerinizde paylaşmanız bizim açımızdan çok önemli arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi iyi seyirler. Herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir yerden ve harika otomobillerin içerisinden sesleniyorum. Aresar Nürburgring ile yaptığımız işbirliğinin devamını burada yapıyoruz. Aresar Spa kısmında yapıyoruz. Yine eminim ki performans meraklısı olan birçoğunuzun bildiği çok ünlü bir pistte yine burada bu otomobilleri test ediyor olacağız. Spa, Fan, Kram, Champs pistindeyiz ve bu pistte özellikle Formula 1'den tutun da dünyanın çok bilindik, popüler ve çok iyi organizasyonları yapılıyor. Burada bu videomuzda ben bu M3'leri test ederken sizlere de aynı zamanda bu test etme olanağının nasıl yapıldığını, eğer ki siz gelmek isterseniz neler yaşayacağınızı aktarmaya çalışacağım. Burada Aresar Spa isterseniz size çok farklı programlar sunabiliyor. Mesela ben bugün katıldığım programda BMW'nin M3'ünün standart ve modifiyeli versiyonlarını test ediyor olacağım ve inanın bana bu test öncesinde çok sabırsızlanıyorum çünkü M3 bence 92 karoserli M3 tarihinin en özel otomobillerinden birisi. Bir kere her şeyden önce atmosferik devrin bitişinin simgesi. Çok kısaca standart ve modifiyeli versiyon arasındaki farklara değinirsem eğer, bir kere her şeyden önce motor gücü bile bu otomobile yani modifiyeli versiyonunda değişmiş. Ve bu program sayesinde siz standart ve modifiyeden geçirilmiş bir otomobil arasındaki sürüş farklarını çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu modifiyeli versiyon yere daha yakın, daha büyük frenlere sahip ve her şeyden önemlisi artan bu güçten dolayı da içeriye bir roll cage'e sahip. Yani daha fazla güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Bunun gibi çok özel bir pistte, bunun gibi çok özel otomobilleri kullanma şansına Aresar sayesinde sahip olabiliyorsunuz. Ve eğer ki bu kadar özel bir deneyime sahip olmak istiyorsanız mutlaka Aresar'ın sitesine bakmanıza tavsiye ederim. Aresar'ın sitesinden bu M3'ler haricinde çok daha farklı otomobilleri test etme ve deneyimleme şansına sahip oluyorsunuz. Önceki videolarımızı izleyenleriniz hatırlayacaktır. Aresar'ın otomobillerini, bu M3 haricindeki diğer otomobillerini buradaki bu Spa haricinde Almanya'nın yine çok özel pistlerinden birisi olan Nürburgring pistinde de test etme şansına sahip oluyorsunuz. Bu M3'lerin direksiyonuna geçmeden önce çok iyi bildiğimiz bir Hatch'le Megane'ın Ares'inin yine standart ve modifiyeli versiyonlarıyla piste bir çıkalım, pisti biraz tanıyalım. O kadar çok performans dönüyor ki başım döndü bu kadar çok performanslı otomobil içinde. Piste çıkalım Ares'lerle biraz daha bu piste çünkü benim de ilk çıkışım olacak. Ares'lerle biraz pisti tanıyalım. Ardından da M3'ün standart ve modifiyeli versiyonlarına daha yakından bakalım. Piste çıkmadan önce eğitmenlerden kısa bir teorik eğitim alıyoruz. Ardından pistteki ilk turlarımızı standart Megane Ares ile atmaya başlıyoruz. Buradaki ilk turlarda yanımdaki eğitmen ile doğru viraj çizgileri, frenaj noktaları üzerinden detaylıca geçerek pistin analizini yavaş bir tempo ile yapıyoruz. Özellikle bu pistte Aresar'ın eğitmenleriyle turlamak çok daha mantıklı. Çünkü söylediklerini harfiyen uygularsanız buradaki sürüşünüz çok daha eğlenceli hale geliyor. Modifiyeden geçen Megane Ares'in direksiyonunda işler çok daha eğlenceliydi. Daha sert süspansiyonlar, daha güçlendirilmiş motor ile Megane Ares bu haliyle pist kullanımı için daha ideal bir kıvama gelmişti. Bu haliyle viraj limiti
o denli yükselmişti ki Aresa'nın yaptığı denemelerde tur başına modifiyeli Megane RS standart versiyondan yaklaşık 5 saniye daha hızlı olabilmiş. M3'te efsanevi Spa pistindeyiz. Bence BMW M3'ün en belirttiğim gibi özel otomobillerinden birisi. Çünkü atmosferik devrenin kapanışı oldu BMW cephesinde bu otomobil. O dönem için ve bence hala çok özel bir motor. Çünkü 4 siteden BMW mühendisleri 4 sitelik bir motordan 8 silindirle birlikte 420 beygir güç aldı. Ve bu 420 beygirlik gücü yaklaşık olarak 1,5 ton ağırlığındaki M3 tam olarak 4.8 saniyede 100 km çıkartarak aslında ne kadar verimli bir motor olduğunu bu motor, bu 4.8 silindirli motor gösterebiliyor. Şimdi burada arkadan itişli bir gövdeye sahibiz. Mesela burada pisti tanımak adına daha önceden önden çekişli Ares'le, Megane Ares'le turladım. Açıkçası buraya geçtiğim zaman işlerin biraz karmaşık olabileceğini düşünüyordum kendi adıma. Ancak bu kadar büyük bir gövdeyi arkadan itişte bu kadar fazla güçle, bu kadar kolaylıkla kumanda edebileceğimi açıkçası çok da düşünmüyordum. Bu kadar kolay kullanabileceğimi düşünmüyordum. Gerçekten BMW beni bu anlamda çok şaşırttı. M3 çok başarılı. Ki şu anda standart versiyonu kullanırım. Buna paralel olarak bunun gibi işte uzun virajlarda otomobilin genel salınımlarını çok net bir şekilde hissediyorum. Okey. Tabii burada pistte her türden otomobil var. Ben daha M3'te ilk turuma atıyorum ve pistte benden daha sıcak olan otomobillere yol veriyorum. Muhteşem bir güç var ya bu otomobilde. Muhteşem bir güç var. Tabii biz burada pist kullanımında olduğumuz için elektronik sistemlerden otomobili çıkarmamıza izin vermiyorlar. Ancak buna rağmen bu standart versiyonda dahi çok abartıya kaçan reaksiyonlar otomobile uygulamazsam sistemlerin çok da fazla devreye girmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii sistemler bunun gibi özellikle viraj çıkışlarında daha fazla bu sistemin müdahalesini görüyorsunuz. Harika bir karakter var ya bu otomobilde. Yani gazın dozajını biraz abartarak virajlara atın. Bu otomobili
sanki hani arkadan itiş değil de önden çekiş gibi şu an görüyorsunuz. Kafadan kayıyoruz. 4 çeker otomobiller gibi davranıyor. Ama frenajla inceden arkaya getirerek virajdan çıkmaya çalışan o zaman da arka tarafı oynamasını görüyorsunuz. Yani bu anlamda çok başarılı. Bu arada BMW M3'ünde çift karmalı 7 ileri orana sahip bir şanzıman kullandı. 6 ileri manuel yerine bu 7 ileri oranla da alabiliyorsunuz ve bu 7 ileri oranlı versiyon o kadar hızlı geçişlere sahip ki manuelden daha hızlı dönüyor. Bu arada bu piste gelmenizi muhakkak, bu arada Nürburgring gibi Spa'da da yani gazlamak inanılmaz eğlenceli. Nürburgring'e göre bu pistin en büyük bence farkındalığı, hani burada kendinizi biraz daha kolay ifade edebiliyorsunuz. Nürburgring kadar zorlayıcı bir pist değil. Bir 3-5 turda bu piste alışabiliyorsunuz, adapte olabiliyorsunuz. Ancak yine de böyle videolardan, oyunlardan gördüğünüz gibi burası da değil. Mesela şu an ben sürekli iniyorum. Ve yanınıza RSR'dan bir eğitmen alıp hani burada gazladığınız zaman piste çok daha kolay adapte oluyorsunuz. Mesela ben burayı her zaman ilk turlarda böyle gazı çekerek dönüyordum ama artık tam gaz bir viraja dönüyorum. İdeal çizgiyi daha kolay yakalıyorsunuz. Bazı virajlarda aslında çok daha geç fren yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Yanınızda bir eğitmen olduğunda bu çok daha faydalı oluyor. Yani işin özeti, buralara kadar gelip bu otomobillerle gazlamaya değer mi? Bence değer. Standart yolladık. Megane'da standartla modifiye arasında çok büyük fark vardı. Çok büyük bir fark vardı. Bakalım M3'te durum nasıl? Özellikle gövde salınımını biraz haddinden fazla hissediyordum. Özellikle Megane'ın o hani modifiyeli versiyonundaki o netliğe alıştıktan sonra bakalım aynı hissi burada M3'te verebiliyorum. Şimdi modifiyeli versiyona geçtim. Yani ilk izlenimim bir kere bu yarış koltuklarından dolayı sürüş pozisyonu daha aşağıda. Ve bu sürüş pozisyonu yüksekliğini değiştiremiyorsunuz. Bence çok ideal, çok güzel. Benim için hiçbir problem yok. Yani o M3'ün yarış sürüşünü daha da net hissediyorsunuz. Tabii günün sonuna geldiğinden dolayı biraz yorgunluk belirtileri var ama yorgunluğumu atacağımı bu otomobille yenemiyorum. Yani bu otomobile karşı olumlu yönde bir ön yargım var. I am going to... Benzer bir ses duyuyorsunuz. Wow! Burada harika bir güç var elimde altında. Harika. Yani bu gücü sunuş şekli bir kere her şeyden önce otomobilin elden modifiyesinden sonra farklılaşmış durumda. Pist şu anda en ideal kıvamında. Tamamen kurudu. Modifiyeliymişle çok eğlendirecek kadar bence bizi bekliyor. Bir kere gücü 30 beygir artıyor. RSR'ın yaptığı bu modifikasyondan sonra bu 30 beygir yazılım, egzoz ve onların belirtmesine göre hava filtresinden sonra yapılan değişimlerle bu 30 beygir artış oluyor. Otomobilin yani bu modifiyeli versiyonun limiti bariz bir şekilde çok daha yüksek. Yani şu an yaptığım bu performans sürüşte bu otomobil bana bunu çok net hissettiriyor. Bir kere M3 dahi olsa böyle bir pistte yani standart versiyonuyla bazı açıkları var. İşte bu modifikasyondan sonra hiçbir açığı kalmamış. Tamamıyla hani diyorum ya testlerinde pist versiyonu odaklı bir hale geliyor. İşte bu otomobil tam da o kıvamda. Harika ya, harika limiti. Yani şu anda elektroniklerle gidiyorum ama elektroniklerin devreye giriş limiti ve şekli çok artık yani abarttığınız zaman otomobil limiti çok farklı bir boyutta şu anda. Bunu sağlayarak ben yani modifikasyon anlamında bence en yerinde yapılan olay yani Megane RS'te de vardı, burada da var. Daha sert süspansiyonlar ve yere sert süspansiyonların bir getirisi olarak da yere daha yakın bir gövde ve daha büyük frenler. Şuraya bak. Şuraya bak. Yani burada
çok çok bariz bir şekilde modifiyesiz versiyonun ESP'si pop otomobil tutuyordu ama burada ona dair o tarz bir durum hiçbir şekilde yok. Ama inanılmaz keyif aldım ya. Yani bir M3'ünüz varsa bu hale getirirseniz bence kesinlikle pişman olmazsınız. Bu otomobilin kesinlikle yaşam alanı bu hale geldikten sonra ama bir pistir bence. Yani evet, yolda bu potansiyelin ne kadarını görebilirsiniz yol sürüşünde bilemem. Ancak bir piste girdiğinizde sizi fazlasıyla bu haliyle M3'ün tatmin edebileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, gördüğünüz gibi artık günün sonuna da gelince gaza gelen sürücü profillerinin fazlasıyla hatalı sürüşlerinin sonucunu görüyoruz. Yoldan çok çıkan otomobil gördüm. Vay. Muhteşem ya sürüş. Yani sürüş de harika bir seviyede. Yani yerinde bir modifikasyonla emin olun bana, yani çok güçlü bir otomobile sahip olmanız şart değil. Yerinde bir modifikasyonla inanılmaz keyif alacağınız bir kıvama gelir. Otomobil ne olursa olsun altınızdaki. Evet, inanılmaz bir deneyim yaşadım. RSR bu anlamda bence çok güzel bir iş çıkarmış. Yani harika bir hale gelmiş. Her iki otomobilde hem Megane RS hem BMW M3 standart ve modifiyeli versiyonlarını her ikisini de aynı günde kullandığımda aradaki farkı çok net bir şekilde görebildim ve hani bu kullanımı bunun gibi bir çok uluslararası Formula 1'den tutun da bunun benzeri çok yarışın yapıldığı bir pistte yaptığınız zaman da bu sürüş keyfi inanılmaz bir kıvama geliyor.